Kuala Lumpur Emniyeti beni bulsun. Ve neticesinde 2 yıl sonra hayatımın dönüm noktalarından biri olan Malezya'ya tekrardan geldim. Bu sefer daha tedbirli olmaya çalışacağız. Bak, beni işkillendiren insan tipi arkadaşlar. Fotoğraflarını da vereyim size. Gören olursa Kuala Lumpur Emniyetine bildirirse sevinirim. Abi adama bak ya. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Sanırım kayda başlayabiliriz. Malezya'dan hepinize günaydın. GoPro'nun en avantajlı kullandığım alanlardan bir tanesi olacak muhtemelen. Super View. Hayatımda herhalde ilk defa kullanıyorum. Bence gayet başarılı. Arkadaki bütün o kompozisyonu alabiliyor. Ve neticesinde 2 yıl sonra hayatımın dönüm noktalarından biri olan Malezya'ya tekrardan geldim. Eskiler bilecektir. Burada çok ekstrem bir olay yaşamıştım. 2 yılın sonunda buraya gelmek biraz anıları depreştirdi. Biraz da buraya farklı bir gözle bakmak istiyorum. Çünkü kötü bakmak istemiyorum. Kötü görmek istemiyorum. Yaşadığım ekstrem olayı hatırlatmam gerekirse 2 yıl önce burada gasp edildim. Gasp edilince de burada bir hafta kalmak zorunda kaldım. Geldiğimin ilk günlerinde olmuştu zaten. Ve Malezya'da böyle ölümün kıyısından dönmüştüm. O zaman böyle buralara gelip görmüştüm ama hani bakmıştım böyle. Ya dedim ki ne kadar işte gözü tırmalayan yapılar falan dedim. Tabii ki biraz da duygusalız. O yüzden çok cezbedici gelmemişti. Şu anda Kuala Lumpur'un en sembolik yerlerinden bir tanesindeyiz. Hatta Malezya'nın bence en sembolik yerlerinden bir tanesindeyiz. Petronas İkiz Kuleleri. Arkadaşlar burasına baktığınız zaman aslında Malezya'nın gaz ve petrol şirketinin yapmış olduğu İkiz Kule. 1990'lı yılların başında Malezya böyle bir pik yapıyor. Yatırımlar yapıyor, kuleler yapıyor. Döneminde en uzun, en yüksek kulelerinden bir tanesi bu. Tabii şu anda videoları yine izleyenler bilecektir. İzlemeyenler Dubai oynatma listesinden izleyebilirler. Şu anda dünyanın en yüksek kulesi Dubai'de. Bu aslında bir nevi de hem güç göstergesi. O zaman yatırım almak için insanlara böyle bir etiket, bir title gerekiyor. Ve diyorlar ki biz böyle gücümüzü gösterelim. Ve kuleyi inşa ediyorlar. Bunun gibi birkaç tane daha kule var etrafımızda. Kuala Lumpur Tower var. Hemen o da sol tarafımızda kaldı. Böyle minnacık kaldı şu anda geniş açıda olduğu için. Bu arada etrafta da böyle fotoğrafçı arkadaşlar var. Güzel bir ekipmanlı sistemlerini kurmuşlar. Telefon fotoğrafçılığı, böyle pahalı fotoğraf makineleri vesaire değil. Adam oradan çekiyor, hemen atıyor, parasına bakıyor. Şimdi dedim ya, buraya geldiğimde hiç gözüme hoş gelmiyordu. Hava da çok yağmurluydu o zaman. Şimdi ise hava da güzel. Buranın insanına da değinelim. Ben Malayları seviyorum. Malayların geldiğimde 2 gün evinde kalmıştım. Bu arkadaşlar aslında ılımlı. Böyle kavgacı değil, sakin, sessiz, hiç acele etmez. Trafikte falan böyle bekler dakikalarca, saatlerce, kıkını çıkartmaz. Ilımlıdır, tebessüm eder. Maneviyatlarına, inançlarına düşkün karakterler benim gözlemlediğim kadarıyla. Bunun yanında tabii ki %30'luk bir kısım da Çinli. Arkadaşlar zaten Çin etrafındaki bölgelere, Asya'ya çok güzel böyle bir yayılmış, yerleşmiş ve gittiği yerlerde öyle ticaret yapıyor ki orayı kalkındırıyor. Çinlerin ticaret zekası iyi, hesaplı kitaplı yapıyorlar, duygusal davranmıyorlar. O yüzden de gittikleri yerlerde genelde ekonomik seviyeleri yüksek oluyor. Bulundukları bölgeleri de yaptıkları ticaretlerle beraber kalkındırıyor. Ve bir diğer azınlık. Kim bunlar? Hintliler. En sevdiğim. Niye? Çünkü beni gasp eden kişiler Hintliydi. Gerçi ilk alan çocuk Malay'dı. Malay beni Hintlere getirdi. Yani planı aslında Malay yaptı da. Kötü insan her yerde kötü bu arada. Onu söyleyebilirim. %8'lik kısım Hintli. Polis şey dedi, yani hani burada işte suç oranına daha fazla karışıyorlar dedi. Hintliler için. O yüzden böyle de bir istatistik varmış kendi ellerinde. Bu sefer daha tedbirli olmaya çalışacağız. Bu video serisinde şöyle bir şey de yapmayı düşünüyorum dostlar. Emniyete gideceğim. Kuala Lumpur Emniyeti beni bulsun. Emniyete gideceğim ve bizim dosyanın akıbetini soracağım. Çünkü yani ben şey falan bekliyordum. Hani buradaki elçiliğimiz konuyu takip eder. Burada bir avukatımız vardır. O süreci takip eder vesaire. Böyle bir sistem yokmuş. Bulabilirsem gasp edildiğim yere gitmek istiyorum. Mümkünse burada yaşayan birileriyle. Peki Malezya'nın nüfusu ne kadar? 34 milyon nüfusu var ve para birimleri de ringgit. Malezya ringgiti. Hemen size şurada Malezya ringgitini de göstereyim. Çok genel bilgileri veriyorum ki böyle gezerken, çünkü ayrıntılar olur, hemen yakalarsınız veyahut da fiyat vereceğim zaman dersiniz ringgit şu kadardı. O yüzden ülkeye giriş videosunu böyle yapmak istedim. Paraların bu arada yapısı kaliteli. Bu su geçirmeyen, kırışmayan paralardan, saygısızlık olarak algılanmasın. Yani materyalin kalitesini göstermek için yapıyorum.
Bir ringgit an itibariyle 10 lira civarında. Yani bir şey alırken hemen 10'la çarpıyoruz. O şekilde alışveriş yapıyoruz. Kuala Lumpur şöyle bir yer. Şimdi sokak pazarlarına gideceğiz. Gece pazarlarını çekeceğiz. Eğlence merkezleri var ki ben çok gece hayatına falan katılmıyorum ama eğer yolum düşerse sizin için gösteririm, çekerim. Bakın size buraya ait bir ayrıntı göstereyim. Şimdi hanımefendi kendi çocuğunu gezdirmiyor aslında. Kendisi bir expat'ın yardımcısı. Hatta burada evlerde ki yardımcılar için, çocuk bakıcıları için özel bir alan var. Direkt mutfaktan kendi odalarına girip orada hayatlarını idame ediyorlar. Evin içerisinde çok görünmüyorlar. Genelde çoğu expat'ın evinde bu tarzda bakıcılar var. Hanımefendi onlardan bir tanesiydi. Çok güzel bir parka geldik. Bakın o şehirden sonra hemen modumuzu değiştirecek. Bizi farklı bir ambiyansa getirecek. Arka tarafında da Petronas var. Güzel. 400 küsür metre bu arada. 1998 yapımı. Bu parkın içerisinde biraz adımlayıp biraz güzel fotoğraflar çektirip oradan sonra şöyle gölgeliğin altında biraz kafa dinlemek. Yani bence gayet iyi olacaktır. Ağaç böyle iklimi o kadar etkiliyor ki hemen böyle havanın sıcaklığını dengeliyor. Resmen yani doğal klima gibi bir şey aslında bu ağaçlar. Geçenki videoda da bahsettim. Singapur bunu çok güzel yapmış. Oradan karayoluyla geldiğim için hala bir yandan da Singapur'un da etkisindeyim. Böyle yerler aslında ülkelerin vitrini. Ben Singapur'dan Kuala Lumpur'a karayoluyla geçtim dostlar. Toplam 5 saat kadar sürdü. 25 Singapur doları civarında bir ücret ödedim bunun için. 700-800 lira civarında bir ücretle buraya geldim. Sadece doldurmanız gereken bir form var. O formu doldurup böyle pasaportunuzu bastırıp çok rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz. Vize ücreti yok. Burada 3 ay boyunca kalabiliyorsunuz. Bence bu bölgede yani kalınası yerlerden ben buraya niçin gelmiştim? Demiştim ki o kadar çok videom birikmişti. O videoları burada editlerim. Hatta yedeklerim diye gelmiştim ama yedekleyememiştim. İnterneti de iyi. Yatırım yapmışlar abi. Yani buraya yatırım yapmışlar. Elektriğine, suyuna, teknolojisine, binasına yatırım yapmışlar ki gibi böyle bir cazibe merkezi haline getirip bölgeyi demişler ki biz burada etkin güç olalım, baskın güç olalım. Rahat bir şekilde özellikle şehir merkezinde İngilizce konuşabilirsiniz. Tabii Çince konuşuluyor, Malayca konuşuluyor ve Hintçe konuşuluyor. Malezya şöyle bir yer. Yani Malezya'da şehir de var. Şehir de bulabilirsiniz. Bunun yanında da Borneo Adası var. Borneo Adası'na gittiğiniz zaman da orangutanlarla falan fotoğraf çektiriyorsunuz. Orangutanları falan görüyorsunuz. Yani öyle bir ülke. Burada böyle acil durum alanları yapmışlar. Kamerayla her tarafta çekim yapıyorlar. Çok güzel. Gayet iyi. Ve butona basarak da yardım talebinde bulunabiliyorsunuz. Bir de sokaklarda işte böyle hayatlar var. Ben dedim ya bugün sabah erken saatlerde buraya geldim. Sabah gün doğumuna yakın. Orada da şöyle bir durumla karşılaştım. Birçok evsiz gördüm Malezya'da. Sokaklarda falan yatan çok fazla insan var. Size bugün ben Malay mutfağını göstermek istiyorum. This is fish, right? Yes, this one is spicy. This is Potato. potato. Yeah. Makarna, little bit. Yeah. Yeah, I want to. Can I mix? Oh, yes. Okay. Okay, mix. Little beef, please. Sabah kahvaltısında et yiyoruz. Salat. Salatanın içerisinde ananas da var bu arada. Yumurta çok tüketiliyor. Tofullar çok tüketiliyor. Soya. Yeah. What is this? This one is a coconut. Coconut. Coconut inside. Coconut varmış şimdi. Okay. I think do you have a rice? Oh, your rice. I have. And Rice. enough. Oh, yeah. More? Yeah. Thank you so much my friend. Buranın şöyle bir hikayesi var. Bizde çok fazla ekmek tüketiliyor ya arkadaşlar. Buradaysa ekmek yerine bu şekilde pirinç tüketiliyor. Ne aldık yani? Makarna aldık, et aldık, salat aldık. Salatanın içerisinde ananas var. Şunun içerisinde kokonat varmış. Bu tatlıymış. Bu da bizdeki sigara böreği gibi. Abi salatada bile baharat var. Eti nasıl arkadaşlar? Eti lezzetli. Bunları bitirip sonra atıştırmalığa geçeceğim. Bunun içerisine balık koymuşlar. Balıklı sigara böreği gibi. Tatlıyı merak ediyorum. Hamurlu, şekerli bir tatlı. Bir tık yumuşak pul. Üzerinde pudra şekeri. Onun üzerinden 6 falan verilir. Bunda ise şöyle bir şey yapmışlar. Yine hamur dışı, iç tarafına kokonatın içini rendelemişler. Baharatlamışlar ve içine koyup sarmışlar.
Kokonat bol, kokonat topu gibi bir şey yapmışlar. Arkadaşlar şöyle bir tabak 21 Malezya ringgiti tuttu. 210 lira. Bence fiyatlar gayet uygun. Ben tabi esnaf lokantasındaydım şu anda. Benim için lezzetliydi. Bilmiyorum herkes bunu tercih eder mi etmez mi? Ama gayet lezizdi yani. Thank you so much. Yeah. Dostlar bakın burada adamlar tropikal bir bölgede yaşadıkları ve sıcakla mücadele ettikleri için tabi aynı zamanda nemle demişler ki ya biz bir yaya yolu yapalım. Yaya yolu klimalı olsun. Gelen misafirlerimiz, turistlerimiz rahat etsin deyip bu tarzda bir yaya yolu yapmışlar. Şimdi ben de böyle yaya yolundan sizi böyle işlek bir caddeye getireceğim. Hemen gelmişken tabii hatta değinelim. Ben böyle bir şey görünce diyorum ki telefondan bahsetmemiştim. Dün şu tarzda bir markette, süpermarkette hat aldım arkadaşlar. Bir haftalık aldım. Sınırsız internet. Ne kadar ödedim? 20 Malezya ringgiti ödedim. Şimdi ben 2 yıl önce şurada bir arkadaşla tanışmıştım. Burada para kazanmaya çalışıyordu. Ya burada bir anda biz böyle 6-7 tane Türk böyle birbirimizi bulduk. Bu karakterlerden bir tanesi ben, gasp edilmiş, mağdur olmuş, Türkiye'ye dönmeyi bekleyen gezgin. Bir tanesi Furkan Aras, YouTuber'ımız. O benim olayı anlatıyor. Senin olayın diyor, kaymağını yiyen ben oldum Melih falan diyor. Ona da buradan selam olsun kardeşime. Bir kız arkadaşımız daha vardı. O da burada bileklik satarak dünyayı geziyordu. Kendini geliştiriyordu. Ya o da öyle yolda kalmaya çalışıyordu. Yani farklı yolda kalmaya çalışan insanlar vardı. Burada o böyle meşhur görüntüler vardır. Kalabalık bir şekilde insanlar karşıya geçer. Sudan çıkmış balık gibiydim buradayken. Burada pek bir şey değişmemiş. Abi işin ilginci ne biliyor musunuz? Bakın şu anda tam şehir merkezindeyiz. Şehrin göbeğindeyiz. Ve şu insanlar, karşıda yatan insanlar burada yaşıyor. Bak kıyafetlerini yıkamış, kurutuyor. Ya bir anda gelişmekte olan, göğe doğru yükselen bir şehirde böyle görüntüler görmek. Çoğu ülkenin, çoğu şehrin amacı bir marka olmak ya. Ha ne dedik işte, Singapur'dan bahsettik, işte Dubai'den bahsettik. Amaçları marka olmak, etiket yapmak, yatırımcı çekmek, para kazanmak, gelişmek, reklamını yapmak, şovunu yapmak. Adına ne derseniz. Onlarda da çok katı kurallar var. O kurallara riayet etmek zorundasınız. Çünkü genelde hepsi yurt dışından expat çalıştırıyor, ya işçi çalıştırıyor ve bu işçilerin maliyetleri çok düşük. O yüzden de bu insanlar da kendi ülkelerinde yaşadıkları gibi bazen gittiği yerlerde de yaşamak istiyor. O kuralları takip etmek istiyor. Ama tutunamayanlar da böyle sokağa düşüyor ve sokakta yaşıyor. Biraz da arka sokaklara gidelim. O zaman yavaş yavaş sanırım vitrinden ziyade arka sokaklardaki dinamikleri biraz gözlemleyelim. Bak beni işkillendiren insan tipi arkadaşlar. Şapka, yandan çanta, 2 telefon. Arka sokaklar beni işkillendiriyor yani direkt. Niye derseniz beni gasp eden adamlar da böyle adamlardı. Şapkalar, işte çanta yandan filan. Bu arada fotoğrafları var. Fotoğraflarını da vereyim size. Gören olursa Kuala Lumpur emniyetine bildirirse sevinirim. Ve akşam şovların yapıldığı yerler. Bu tarz alanlarda bayağı kalabalık göreceğiz. İlerleyen zamanlarda buranın akşamı ayrı bir alamet, ayrı bir hikaye. Buram buram düryan kokmaya başladı. Yani Malezya demek, düryan demek. Övündükleri bir meyve. Bu meyvenin çoğu yerde yenmesi yasak. Çoğu yere sokulması yasak. Hostellerde yasak, toplu taşımada yasak. Rambutanlar, yani buram buram kokuyor. Bunu da öyle bir meyve ki arkadaş, yani seven çok seviyor. Tadımlık yapmışlar. Sevmeyen de hiç sevmiyor. Ben ikinci kısımdayım. Yani daha çok hoşuma gitmedi benim. Akşam göreceğiz. Burası şu anda sakin, sessizliğinde çok güzel balık restoranları olan bir yer. Tabii insanların yemek yediği, akşamları vakit geçirdiği bir yer. Yemeklere bakalım. Fiyatlar da ortalama 30 ile 40, yani 400 lirayla 600 lira bandında. Ablanın yüzü düşüyor ya. Ya kardeşim ben seni çağırdım mı? Çağırmadım. Yani neden yüzün düşer ki? Sen esnafsın yani. Hani ben çekim yapıyorum zaten burada. Tezgahını çekiyorum. Sen bunu burada sunmuşsun. Bak Mısır piramidi gibi yapmışsın sen bunları. Ben de bunları çekiyorum abi. Şuna bakar mısın bunun ahtapotlar? Akşama hazırlık başlamış. Burada bir günde sadece bence sokak lezzetleri videosu çekelim. Bakın arkadaşlar, yılan meyvesi. Dokusuna bakar mısınız? Gerçekten yılana benziyor. Dış yüzeyi. Okay. Yeah, thank you so much. How much? 7 ringgit. It's not cold, bro. I think I should wait a little bit. You didn't put the ice in when you mixed? 8 ringgit. I blended.
Pazardan sonra bir de AVM'nin içerisine girelim bence. Bugün herkes için gezelim. Nasıl araç? Gayet güzele benziyor ha. Nedir abi Malezya'da iPhone fiyatları? 5500 256'sı 55.000 lira. Hemen bakıyoruz. Full price 512 GB'lığı 64.000 lira. 1 TB'lı ise 75.000 lira. iPhone 17 Pro Max'in fiyatı 60.000 lira arkadaşlar. 256'lı. 512'li ise 70.000 lira. Hemen girdim ve tabii ki Türkiye fiyatlarına baktım. Burada mesela AirPods'un fiyatı 4.700 lira. Ülkemizde ise bunun fiyatı 7.500 lira. İçerik üreticiler bunu beğenecek. Hemen arkadaşlar size DJI Mini 5'ten bahsedeyim. Kombosu 540.600 lira. DJI Flip var 16.000 lira. Bayağı bir hafif. Aslında tam benim için seyahatlerde falan işimi görür. Veyahut da DJI Mini alacağım arkadaşlar. Bende şundan var. 512 GB Creator kombosu 150.000 lira. Ben bundan almıştım. Dubai fiyatına benzer yakın. Arkadaşlar ben de kamera konusunda biraz böyle şey yapıyorsunuz, diyorsunuz ki artık değiştir şunu. Bir de 1080 çekiyordum, 4K'ya döndüm. Şimdi ise daha iyi bir kamera almak için buraya geldim. Buradan inşallah bir güzel kamera alacağım. Dostlarım, ailemize hayırlı olsun. Türkiye ile arasında 10.000 lira kadarcık bir fark var. Burada 23.000, 24.000 liraya yakın işte. Şu 3-5 kuruş kazandıkça ekipmana yatıyorum. Mikrofon aldık. Şimdi DJI aldık. Bunu zaten aksiyonlarda falan kullanırız. Dağ, bayır, kamp, snowboard vesaire. Bunu da vloglarda kullanırız. Güzel oldu ya. Drone aldık, DJI aldık. Ekipmanımı toparlıyorum. 2 yıl sürdü. Biraz bekledik tabii ki. Tabii ki siz de beğenilerinizle, yorumlarınıza destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Umarım size daha iyi içerikler çıkartabilirim. Dostlarım bence baya bir fark etti ya. Çok canlı görüyorum şu anda kendimi. Özellikle GoPro'da şöyle bir handikap oluyordu. Düşük ışıkta çok kötü çekiyor arkadaşlar. Ama bu gerçekten canlı. Bilmiyorum ekranda nasıl görünecek. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok söylediniz bana, Melih mikrofon al, Melih ses kötü, Melih artık kamerayı değiştirme vakti geldi, şu kamerayı lambur lumbur çevirme. Hepsinde haklıydınız. Ben de artık sizin dediklerinizi dikkate alıyorum. Bunda bir tık daha artık güzel içerikler çekeceğiz. Böyleyken bir anda çevirebiliyorsunuz bakın. Benim DJI Pocket 3 kombosu. Abi adama bak ya. Burada hayatın içerisinde, akışında, kaldırımın üzerinde ölü gibi yatıyor. Bir de burada nasıl uyuyorsa abi tam böyle arabaların yoğun geçtiği bir yer. Bendeki de soru değil mi? Yani evsiz olsam böyle ormana falan giderdim herhalde. Gerçi evsiz olmadan da gidiyoruz ormana. Çok hoş görünmüyor. Bak yeşil nasıl bir anlam katıyor. O gri, soğuk binalara. Arkadaş her kafamı kaldırdığımda böyle göğe doğru yükselen parmak gibi binalar görüyorum. Onlardan bir tanesi de şu. Sanki böyle en yükseğini, en ulusunu biz yaptık dermişçesine binalar yapılmış. Yani çoğu ülkede bununla övünüyor. Son zamanlarda ülkeler enleriyle anılmaya başladı. İşte en büyük, en güçlü, en derin, en işte yüksek. Bunlarla herhalde bu da bir güç göstergesi gibi bir şey. Yine gözümüze ilişiyor bakın. Ve geldik kaldığım yere. Havuz başında manzarayla bir finali yapmak istiyorum. Çünkü bugün çok koşturdum. Bence bunu hak ettim. Tabii ki bir de bu sürecin edit kısmı var. Bana soruyorlar işte nasıl çalışıyorsun falan diye. Hala gerçi sosyal medyanın bir iş kolu olduğunu bilmeyenler var, farkında olmayanlar var. Ha ne iş yapıyorsun diyorlar, sosyal medya diyorum. Ne iş yapıyorsun diyorlar. İçerik üretiyorum diyorum. Hikaye yakalamaya çalışıyorum diyorum. Dostlarım takip edin çünkü yarın güzel bir mağaraya gideceğiz. Malezya'nın gölgesi yerlerini yine göreceğiz. Tabii hikayeyi de yakalayacağız. Yolculuk bizi bekler. Şimdi gidelim havuza. Dünya turuna çıkıyorum deyince veyahut da seyahat ediyorum deyince insanların aklına hiç dinlenmediğimiz falan geliyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İstediğimiz zaman istediğimiz yerde durabiliyoruz. Durma özgürlüğü var. Şöyle bunu bir iş olarak gördüğün için üretmen lazım. Araştırman, okuman, hikaye yakalaman lazım. Onunla beraber istediğin zaman da durup hayatın keyfini çıkartıyorsun. Şunu fark ettim ki iyi ki yaşadığım olaylarda, kırılmalarda, düşmelerde vazgeçmemişim. Bu süreci kimisi çok hızlı atlatabilir, kimisi çok yavaş atlatabilir. Yolun bana kattığı en güzel şeylerden bir tanesi bu düşmelerle, kalkmalarla yaşadığım yolculuğu bir bütün olarak ele almam. Size de tavsiye ederim. Çok güzel bir his. Yani aslında bugün
bizi kıranlar, kırmaya çalışanlar, üzenler, mutlu edenler hikayenin bütününü oluşturuyor. Böyle bakınca ha diyorsun ya, herkes üzerine düşeni yapmış, vazifesini yapmış. Güzel de devam ediyorsun. Yavaş yavaş yağmur atıştırıyor. Ben de buranın keyfini çıkartacağım. Durmak çok önemli. Şimdilik bana müsaade. Muhtemelen 20 dakika falan olmuştur. Dedim ki Melih kayda gir. Kayda girmezsen yoksa uyuyakalacaksın. Videoyu kapatmayı unutacaksın. Videonun finali olmayacak. O yüzden müsaadenizle bu videoyu burada bitiriyorum. Yarın yolculuğumuz devam edecek. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yorumlarınız, selamlarınız, övgüleriniz, iyi niyetleriniz için çok teşekkür ederim. Bana ne diliyorsanız Rabbim size 1000 katını versin. Müsaadenizle ben biraz dinleneyim, biraz uyuyabilirim. Sonra da spor vakti arka tarafta. Yarın ola hayrola bakalım. Yarın nasıl hikayeler yakalayacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.